Zenon'un paradoksu, Antik Yunan filozofu Zeno of Elea tarafından ortaya atılan ve hareketin mantıksal açmazlarını sorgulayan bir dizi paradokstur. Zeno, hareketin doğasını anlamak ve tartışmak amacıyla bu paradoksları kullanmıştır. Bu paradokslar, özünde hareketin sürekli olarak yarılanması veya sonsuza kadar devam etmesi durumunda hareketin gerçekten mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. En ünlü Zeno paradoksu, aşılıklar paradoksu veya aşılık paradoksu olarak bilinir. Bu paradoksta, hareketin sürekli olarak yarılanması durumunda bir okun asla hedefe ulaşamayacağı iddia edilir. Zeno'ya göre hareketli bir ok, önce hedefe yarı yolda ulaşmalıdır. Ancak yarı yola ulaşabilmesi için önce bu noktanın yarısına varması gerekir. Bu süreç sonsuza kadar devam eder, çünkü her seferinde okun kalan mesafeyi yarılaması gerekmektedir. Sonuç olarak, Zeno'ya göre, hareketli bir okun hiçbir zaman hedefe ulaşması mümkün değildir. Zenon'un paradoksları, hareketin doğasını ve sonsuzluğu sorgulamak amacıyla mantıksal argümanlar kullanır. Paradoksların temelinde, zaman ve mekanın sürekli olarak bölünebileceği ve hareketin bu sonsuz bölünmelerle gerçekleştiği fikri vardır. Zeno'ya göre, her hareketli nesne sonsuz sayıda anlık duraklamalarla hareket eder, çünkü hareketli her şey bölünebilir. Ancak, Zenon'un paradoksları zaman içinde farklı yorumlara ve çözümlere tabi tutulmuştur. Özellikle matematik ve fizik alanlarında paradokslara getirilen çözümler, Zenon'un argümanlarının eksik veya hatalı olduğunu göstermiştir. Matematiksel analiz ve limit kavramları, Zeno paradokslarının üstesinden gelmek için kullanılan araçlardan biridir. Örneğin, aşılıklar paradoksuna getirilen bir çözüm, hareketin sürekli olarak yarılanması yerine matematiksel limitlerin kullanılmasıdır. Matematiksel olarak, Zenon'un ifade ettiği sonsuz bölünmeler, aslında limitlerle ifade edilebilen sonsuz yakınsamalardır. Bu yaklaşıma göre, hareketli bir nesne her adımda biraz daha hedefe yaklaşır ve sonuçta hedefe ulaşır. Fizikte Zeno paradokslarının çözümü, klasik mekanik ve modern fizik teorileriyle sağlanmıştır. Newton'un hareket kanunları ve kinematik prensipleri, hareketin sürekli ve sürekli değişen bir süreç olduğunu göstermiştir. Zenon'un paradokslarının temelindeki varsayımların gerçek dünyadaki hareketle uyuşmadığı ortaya çıkmıştır. Zenon'un paradoksları, tarihsel olarak önemli bir rol oynamış ve düşünce deneylerinde ve tartışmalarda kullanılmıştır. Bu paradokslar, matematiksel ve felsefi düşünceyi teşvik eder ve hareketin doğasını anlamaya yönelik soruları gündeme getirir. Bugün, Zenon'un paradoksları hala ilgi çekici ve tartışmalı konular olmaya devam etmektedir. Zenon'un paradoksları sadece hareketle ilgili konuları ele almaz, aynı zamanda sonsuzluğun doğasını ve gerçekliğin temelini de sorgular. Örneğin, Akiles ve kaplumbağa paradoksu, inde, hızlı olan Akiles'in yavaş olan kaplumbağayı yakalaması için sürekli olarak kaplumbağanın olduğu yere yetişmesi gerektiği iddia edilir. Ancak her seferinde Akiles, kaplumbağanın olduğu yere ulaşırken kaplumbağa da biraz daha ilerlemiştir. Bu nedenle Akiles asla kaplumbağayı yakalayamaz. Bu paradoks, sonsuz bölünmeler ve sonsuz ilerlemelerin nasıl işlediği konusunda düşünmemizi sağlar. Zenon'un paradoksları, felsefi ve matematiksel tartışmalara da yol açmıştır. Örneğin, paradokslardaki mantıksal çelişkilerin nasıl çözülebileceği, hareketin matematiksel olarak nasıl tanımlanabileceği ve sonsuzluğun sınırları gibi konular üzerinde yoğunlaşılır. Bu tartışmalar, paradoksları çözmek veya paradoksların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için yeni matematiksel kavramların geliştirilmesine yol açmıştır. Zenon'un paradoksları aynı zamanda felsefi düşünceyi derinlemesine etkilemiştir. Paradokslar, gerçekliğin doğasını, varoluşu, zamanı ve hareketin anlamını sorgular. Örneğin, Planck hareket paradoksu, inde, sürekli bir hareketin aslında bir dizi duraklama olduğu ve hareketin kendisinin bir illüzyon olduğu öne sürülür. Bu tür paradokslar, zamanın doğasını ve anlayışımızı sorgulayarak metafizik ve ontoloji gibi felsefi konulara dokunur. Zenon'un paradoksları ayrıca matematiksel analiz ve teori gelişimine de katkıda bulunmuştur.
Bu paradokslar, limit kavramının ve sonsuz serilerin incelenmesine yol açmıştır. Paradoksların matematiksel çözümleri, özellikle diferansiyel ve integral hesaplama gibi alanlarda matematiksel araçlar geliştirmemizi sağlamıştır. Modern zamanlarda, Zenon'un paradoksları hala ilgi çekici bir konudur ve tartışılmaktadır. Matematikçiler, fizikçiler, filozoflar ve diğer araştırmacılar, Zeno paradokslarının anlaşılması, çözülmesi ve farklı yorumlanması üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar, paradoksların farklı alanlardaki uygulamalarını, mantık ve matematik temellerini ve gerçeklik algısını derinlemesine anlamamıza yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, Zenon'un paradoksları, düşünce deneyleri ve mantıksal argümanlarla hareketin doğasını, sonsuzluğu ve gerçekliği sorgulayan ilginç fenomenlerdir. Bu paradokslar, felsefe, matematik, fizik ve diğer disiplinlerde derinlemesine çalışmalara yol açmıştır ve hala aktif bir araştırma konusudur. Zenon'un paradoksları, insan düşüncesinin sınırlarını zorlayarak yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerimizi geliştirmemizi sağlar.